Türkiye'de otobüsçülük sektörüne yön veren ve belki de en büyük etkiyi yaratan modellerden biri. Mercedes-Benz'in efsanevi modeli O302'dir. 1968 yılından başlayarak 80'li yılların ortalarına kadar ülkemiz yollarının adeta tek hakimi olan bu otobüs hem otobüsçüler hem de yolcular için unutulmaz bir değere sahiptir. Peki O302'yi bu kadar özel kılan neydi? Sadece Türkiye'de mi üretildi? Yoksa dünya çapında farklı ülkelerde de iz bırakan bir hikayesi var mı? Gelin şimdi O302'nin üretim serüveninden kullanıldığı ülkelere ve ülkemizde olmayan versiyonlarına kadar bütün detaylarını birlikte inceleyelim. Bugün Mercedes-Benz Türk AŞ olarak bildiğimiz dev şirketin temelleri 1967 yılında Otomarsan adıyla atıldı. Daimler-Benz, Mengerler Ticaret ve Has Otomotiv ortaklığında kurulan Otomarsan, Türk otomotiv sektörünün dönüm noktasıydı. Ancak o dönemde bir şirket kurmak, hele ki böylesine büyük bir otomotiv girişimini başlatmak hiç de kolay değildi. Tam 9 yıl boyunca türlü bürokratik engeller aşıldı, imkansızlıklar nedeniyle proje birkaç kez direkten döndü. Nihayet tüm zorluklar aşıldı ve Otomarsan kuruldu. Kısa süre sonra belki de Türkiye otobüsçülük tarihine damga vuracak olan 302 modeli sahneye çıktı. 1968'den 1984'e kadar tam 14.430 adet üretilen bu efsanevi model Otomarsan adını başarılarla duyurdu ve Türkiye'de otobüsçülük sektörünün modernleşmesinde kilit rol oynadı. Türkiye'de üretilen O302 diğer ülkelerde üretilen modellerden farklı bir yapıya sahipti. Otomarsan'ın Davutpaşa'daki fabrikasında çalışmalar sürerken Daimler-Benz, Johann Mary adlı bir yüksek mühendisi Türkiye'ye gönderdi. Mary, Anadolu'yu şehir şehir gezerek Türkiye'nin iklimini, yollarını ve insanların ihtiyaçlarını yerinde gözlemledi ve O302 modelini tam da bu ülkeye uygun hale getirdi. Fabrikada üretim koşulları başlarda gerçekten çok zorluydu. Çoğu iş insan gücüyle yapılıyordu. Öyle ki presle birkaç dakikada halledilebilecek bir işlem elle saatler sürüyordu. Yazın fabrika içi kavurucu sıcak, kışın ise adeta buz gibiydi. Kalifiye işçi bulmak ve mühendis bulmak başlı başına bir meseleydi. İşçiler sanayi bölgelerinden, imalathanelerden ve tersanelerden toplanmıştı. Otobüs üretiminde tecrübeleri yoktu fakat Alman ustaların gözetiminde kısa sürede hızla öğrenmeye başladılar. Öyle ki ilkokul mezunu ustaların yaptığı kalıplar Almanya'dan gelen usta mühendisleri bile hayran bırakıyordu. Nihayet 1968 Mayıs'ında fabrikada üretilen ilk otobüsler banttan indi. Açılış için yetişmesi gerekiyordu ve 2 gün boyunca herkes sabahlara kadar çalıştı. O ilk otobüs adeta bir gelin gibi süslenerek kapıdan çıkarıldığında fabrikada bayram havası yaşanıyordu. Türk yapımı ilk Mercedes-Benz otobüs aylar süren büyük zorluklar, emek ve özveriyle çalışan ekibin gurur kaynağı olarak artık yollara çıkmaya hazırdı. 1968 yılında yola çıkan O302 Türk otobüsçülük tarihinin dönüm noktasıydı. O günün şartlarına adeta bir devrim sayılacak özellikler sunuyordu. Sağladığı konfor pazardaki diğer araçlara kıyasla benzersizdi. Öyle ki yolcular bilet almadan önce otobüs O302 mi diye sorar olmuştu. İşletmeciler için ise O302 dayanıklılığı ve ekonomik yapısıyla gerçekten bir yatırım dostuydu. Anadolu'nun bir ucundan diğerine neredeyse hiç durmadan gidip geliyorlar. Kırdığı kilometre rekorları gazetelere manşet oluyordu. Sağladığı konfor, dayanıklılık ve kalitesiyle kısa sürede adeta altın değerinde bir ürün haline geldi. Hatta kazanç getirmesiyle o dönemde piyasada Reşat altını olarak anılmaya başlamıştı. Tesisin kuruluş kapasitesi günde yalnızca bir araç üretebilecek seviyedeydi. Başlangıçta 293 kişilik bir kadro işi yürütüyordu ve bir otobüs üretmek için 1200 saat işçilik ile 18.000 parça malzeme gerekiyordu. Ancak açılıştan kısa bir süre sonra çift vardiyaya geçildi. Üretim kapasitesi hızla arttı. Fabrikada yapılan geliştirmelerle 1972 yılında yıllık üretim sayısı 1000 adete ulaşmıştı. O302 Türkiye'de otobüs taşımacılığında adeta yeni bir çağ başlattı. %93 gibi etkileyici bir pazar payıyla üretimde kaldığı 17 yıl boyunca pazarın tek hakimi oldu. Bu başarı Otomarsan'ı Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşlarından biri haline getirirken Türk sanayisinin gelişiminde de unutulmaz bir yer edindi. Otomarsan Türkiye'de yalnızca klasik şehirler arası O302 modelini değil, şehir içi ulaşım için özel olarak geliştirilen O302 RST modelini de üretti. Türkiye'de şehir içi ulaşım yerli otomotiv sanayisi için
için önemli bir pazar oluşturuyordu. Bu nedenle Otomarsan belediyelerin yerli otobüslerle donatılmasını en büyük önceliklerinden biri olarak gördü ve ilk belediye tipi otobüsünü 1970 yılında İzmir Bornova Belediyesi'ne teslim etti. Şehir içi ulaşım için tasarlanan O302 RST standart şehirler arası modelden türetilmişti. Dayanıklılığı, ekonomik yapısı ve yedek parça kolaylığıyla hem iç pazarda hem de dış pazarda büyük ilgi gördü. Bu model Otomarsan'ın şehir içi ulaşımda da kendine sağlam bir yer edinmesini sağladı. 1984 yılında Otomarsan O302 serisini güçlendirmek için OM360 turbo motoruyla donatılmış O302S modelini üretmeye başladı. Ancak bu model sadece 1984-87 yıllar arasında sınırlı sayıda üretildi. Özellikle 1987'de üretilen kırma direksiyonlu adıyla bilinen versiyonlar piyasada en fazla ilgi gören modeller arasındaydı. Halk arasında Turbo S olarak tanınan bu otobüsler kısa bir süre sonra piyasaya çıkan V6 motorlu ve daha modern görünümlü yeni S modellerinin gölgesinde kaldı. Bu yüzden o dönemde Turbo S otobüsleri yeni modelin görünümüne benzeme çabasıyla kasaları yenilendi ve iki model birbirinden ayırmak zorlaştı. 1986 yılında O302S piyasada o döneme kadar görülmemiş yeniliklerle tanıtıldı. Bu yeniliklerin başında reklamlarında da öne çıkan yeni yolcu koltukları geliyordu. Standart O302 koltuklarına göre biraz daha sert yapıda olan koltuklar ortopedik tasarımları sayesinde yolculara daha rahat bir seyahat sunuyordu. 1988'de ise şehir içi ulaşım için özel olarak üretilen 302T modeli piyasaya sürüldü. Bu modelin adı 1993 yılında O325 olarak değiştirildi ve üretimi 1996 yılında sona erdi. O302 modeli masrafsız ve kompakt yapısı sayesinde çok rağbet gören bir otobüstü. Bu nedenle Türkiye dışında pek çok ülkede de farklı versiyonlarla üretildi. Ana vatanı Almanya'da üretilen versiyonları Avrupa pazarının beklentilerine göre farklı donanım özelliklerine sahipti. Almanya'da üretilen orijinal Mercedes-Benz O302 Avrupa şartlarına uygun olarak tasarlanmış ve o dönemin en modern özelliklerine sahip bir otobüstü. Geniş, bombeli camları aracın iç mekanına daha fazla ışık girmesine olanak tanırken estetik olarak da dönemin Avrupa yolculuk konforunu yansıtıyordu. Konforlu süspansiyon sistemi ve dayanıklı ergonomik koltuklarıyla uzun yolculuklarda rahatlık sağlarken motoru yüksek performans ve yakıt verimliliğini bir arada sunuyordu. Yüksek kalite malzemeler ve Alman mühendisliğinin hassas işçiliğiyle üretilen bu araç Avrupa yollarında büyük bir beğeni topluyordu. Ancak Türkiye'deki şartlar Almanya'da üretilen bu model için bazı uyarlamaları zorunlu kıldı. Otomarsan Anadolu'nun farklı yol ve iklim koşullarına göre otobüsü yeniden yorumladı. Örneğin Türkiye'nin sıcak iklimi düşünülerek geniş bombeli camlar yerine düz camlar tercih edildi. Böylece otobüs içinde aşırı ısınma sorunu azaltıldı. Yine bozuk yol koşullarına daha dayanıklı olması için havalı süspansiyon yerine makaslı süspansiyon sistemi kullanıldı. Ayrıca üretimi kolaylaştırmak adına sadeleştirmelere gidildi ve bazı parçalar yeniden tasarlandı. Bu farklılıklar Türkiye'de üretilen O302 Alman versiyonundan ayırarak tamamen yerli ihtiyaçlara uygun bir otobüs haline getirdi. Mercedes-Benz O302 modeli yalnızca bir otobüs değil, aynı zamanda farklı ihtiyaçlara yönelik birçok versiyonu olan bir seriydi. İlk olarak Mercedes-Benz O302 Berghoff Nanterlands modeli dikkat çeker. Mercedes-Benz'in O302 serisine dayanan bu model Hollanda merkezli Berghoff firması tarafından özel olarak uyarlanmış bir versiyondur. Berghoff bu otobüsleri Hollanda'nın yol ve iklim koşullarına daha uygun hale getirmek için bazı estetik ve işlevsel değişiklikler yapmıştı. Dış tasarımda yerel zevkleri yansıtan dokunuşlar, iç donanımda ise konfor ve dayanıklılığı arttıran yenilikler bulunuyordu. Bir diğer ilginç versiyon ise Mercedes-Benz'in O302 10R UH modeliydi. Almanya'nın ulaşım ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanan bu model, kırsal alanlar ile şehir merkezleri arasında taşımacılıkta kullanılmak üzere geliştirilmişti. O302 10R standart O302'ye göre daha kısa bir şasiye sahipti ve dolayısıyla daha az yolcu kapasitesi sunuyordu. Özellikle Almanya'da toplu taşımanın daha küçük kapasite araçlarla yapıldığı alanlarda popüler olan bu model adeta minibüs kategorisinde bir otobüs olarak düşünülebilir. Ülkemizde minibüs sınıfına yakın bir yapıya sahip olan bu versiyon taşra alanlarından gelen yolcular için hızlı ve pratik bir çözüm sunuyordu. O302 modelinin belki de en ilginç serisi
O302 Double Decker modelidir. Belki de serinin en dikkat çekici ve sıra dışı versiyon olarak 1970'li yıllarda sahneye çıkan bu çift katlı model turizm sektöründe büyük bir popülerlik kazanmıştı. Avrupa genelinde birçok tur operatörü bu otobüsleri şehirler arası yolculuklar ve turistik turlar için tercih ediyordu. Üst katı sayesinde geniş bir manzara sunan O302 Double Decker dönemin lüks ulaşım seçenekleri arasında yer alıyordu. Yolcular Avrupa'nın tarihi ve doğal güzelliklerini bu otobüslerden izleyerek seyahat etmenin keyfini çıkarıyordu. 302'nin bir başka versiyonu da komşu Yunanistan'da BMX tarafından yerel ihtiyaçlara göre uyarlanmış versiyonudur. Yunanistan'ın zorlu yol koşulları ve şehirler arası taşımacılık gereksinimlerini göz önüne alınarak tasarlanan bu model Mercedes-Benz'in sağlam yapısını korurken BMX'ın özgün dokunuşlarıyla güçlendirilmiştir. Mercedes-Benz O302 11R otobüsü ise Norveç'te üretilen başka bir seridir. Klasik 302 ve Türkiye'de üretilenlere göre daha kısa şase üzerine oturtulan karoseriyle üretilmiştir ve önden otobüse binilen tek bir kapısı vardır. Norveç'te kısa mesafe yolculuklar için kullanılan bir modeldir. Mercedes-Benz O302 12R modeli ise 302'nin bir başka versiyonudur. 1960'larda ve 70'lerde Batı Avrupa'da Fransa, İtalya, İspanya gibi ülkelerde şehirler arası taşımacılık ve turizm sektöründe kullanılan bir otobüs modeliydi. Mercedes-Benz O302 Jonckheere, Belçikalı otobüs karoseri üreticisi Jonckheere tarafından tasarlanan 302'nin bir başka versiyonudur. O302 şasisi üzerine kurulu bu model özellikle Belçika ve Hollanda gibi ülkelerde şehir içi ulaşımda yaygın olarak kullanılmıştır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda efsane otobüs serisi 302'nin Türkiye üretim hikayesiyle dünyada üretilmiş farklı versiyonlarını inceledik. Bu videoda bahsedemediğim birkaç farklı versiyonu daha olan 302 hem ülkemizde hem de Avrupa'da ulaşım sektörüne damgasını vurmuş gerçek bir efsanedir. Şimdi size 302 modelinin diğer versiyonları ile veda ediyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.